Malum sonbahardayız. Biliyoruz ki canlılar için sonbahar göç mevsimidir. Bugün göç konusunu işleyelim diyorum ama biraz farklı. Siyasetteki göç. Sizler de bunları bilmek lazım diyorsanız, fikirlerinize temel oluşturacak doğru analizlere ulaşmak istiyorsanız, buyurun birlikte siyasetteki göçü yani siyasetin göçebeleri konusunu ele almaya başlayalım. Siyasetin göçebeleri, seçilip sonra parti değiştiren siyasetçiler, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri. Yani bir partinin adıyla seçilip sonra başka bir logonun altında fotoğraf verenler. Hani sıkça duyarız, ben milletin vekiliyim, partinin değil. Kulağa hoş geliyor ama gerçekten öyle mi? Dünyada bu iş nasıl yürüyor? Buyurun bakalım. İngiltere'de bir milletvekili partisinden ayrılmak istiyorsa genelde istifa eder. Bu koltuğu bir partinin adıyla kazandım. Şimdi halktan tekrar onay almam lazım der. Yasal zorunluluk değildir ama etik bir gelenektir. Almanya'da, Kanada'da durum benzer. Parti değiştirmek serbest ancak bir daha seçilme şansı oldukça düşük. Çünkü halk şöyle düşünüyor. O koltuğu partinin adıyla kazandım. Fikrini değiştirdin ama bana sormadın. İsveç'te de yasak olmamasına rağmen parti değiştirmek hoş görülmez. Yani olgun demokrasilerde mesele yasak değil, etik bir sınırdır. Şimdi biraz da daha doğuya, Asya'ya bakalım. Hindistan'da son 50 yılda o kadar çok parti geçişi yaşandı ki artık özel bir yasa çıktı. Anti-Defection Law. Bu yasaya göre milletvekili parti değiştirirse üyeliği düşüyor. Ancak toplu geçişlerde bazı esneklikler var. Dolayısıyla bir denge arandığını görüyoruz. Sadakat mi, temsil özgürlüğü mü? Afrika'da ise tablo daha farklı. Kenya ve Nijerya'da parti değiştirenlerin koltuğu düşüyor. Güney Afrika'da ise Anayasa Mahkemesi 2002 yılında farklı bir karar aldı. Dedi ki milletvekili partiden bağımsızdır. Ancak kamuoyu baskısı o kadar büyüktü ki birkaç yıl sonra bu esneklik daraltıldı. Yani Asya'da da Afrika'da da tartışmalar sürüyor. Sadakat mi, özgürlük mü? Peki bilim insanları ne diyor bu konuda? Siyaset bilimci Giovanni Sartori parti sadakati demokrasinin tutkalıdır derken Samuel Huntington onu desteklercesine parti geçişlerinin sık olması kurumsal zayıflığın göstergesidir diyor. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Bizde parti değiştirmek siyasetin doğasında var gibi. Bir milletvekili sabah başka, akşam başka bir partide yer alabiliyor. Bir belediye başkanı seçildiği logoyu bırakıp ertesi gün başka bir logoyla poz verebiliyor. Gerekçe hep aynı. Millet için yaptım. Peki millet sana o koltuğu hangi partiyle verdi? Sandığa giden seçmen senin adını değil, partinin adını gördü. Yani mesele sadece senin kişisel kararın değil, seçmenin iradesine dokunmak. Evet, hukuken mümkün. Ancak siyasette mesele sadece yasa değil, vicdan. Peki ne olmalı? Birincisi, parti değiştiren siyasetçi istifa etmeli. Ve ben değiştim ama halk hala benimle mi sorusunu sormalı. İkincisi, partiler kişi merkezli değil, kurumsal kimlikli olmalı. Bir kişi gidince parti sarsılıyorsa o zaman sorun o kişide değil, yapıda. Üçüncüsü, biz seçmenler daha net olmalıyız. Hizmet kadar tutarlılık da istemeliyiz. Fikir değişir ama taraf değiştirmek başka bir şeydir. Kısacası parti değiştirmek hukuken serbesttir. Ancak siyaseten bir güven testidir. Sandıktan aldığın gücü sandığa geri vermeden başka bir logoya geçiyorsan o güç sana değil milletin güvenine zarar verir. Son olarak demokrasi geçişlerle değil güvenle yaşar diyoruz. Kendime değer katmayı seviyorum. Siz de kendinize değer katmayı seviyorsanız, küçük bir fark büyük bir değişim yaratır diyorsanız ve her hafta yeni konularla güncel konuları yakalayıp kendinize değer katmak istiyorsanız abone olmayı unutmayınız.